Bugün Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden bir tanesi ama bir o kadar da küçük olan Cibuti'den bahsedeceğim size. Cibuti, Afrika boynuzunda yer alan en küçük ülke. Aynı zamanda bir o kadar da stratejik öneme sahip olan bir ülke. Bugün size Cibuti neden önemli bunu anlatacağım. Ben Tunç Demirtaş, 10-10 başlıyor. 11 Eylül sonrasında küresel güç mücadelesinde stratejik öneme sahip bir bölge olarak Cibuti adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın en stratejik dar geçitlerinden birisi olan ve küresel ticaret açısından önemli bir konuma sahip olan Bab el-Mandeb Boğazı'na, Aden Körfezi'ne, Kızıldeniz'e ve Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Afrika boynuzunda yer alan Cibuti, Bab el-Mandeb Boğazı'nın ağzında yer alıyor. Bab el-Mandeb Boğazı Afrika boynuzuyla Orta Doğu ve Akdeniz'le Hint Okyanusu arasında çok dar bir geçit aslında. Yemen, Cibuti ve Eritre arasında bulunan Bab el-Mandeb Boğazı, Kızıldeniz'i, Aden Körfezi ve Arap Denizi ile birleştiren bir yerde bulunuyor. Aynı zamanda Boğaz'ın diğer bir önemi de Arap Yarımadası ile Afrika'yı birbirinden ayırması olarak karşımıza çıkıyor. En dar noktasında 29 kilometre genişliğe sahip olan Bab el-Mandeb Boğazı'ndan milyonlarca varil petrolün ve ham maddenin ABD, Avrupa ve Asya'ya akışı söz konusu. Ayrıca Bab el-Mandeb Boğazı'nın kapatılması durumunda Avrupa ve Amerika kıtalarından Asya'ya ulaşmak isteyen gemilerin ve tam tersi durumda Asya'dan Akdeniz'e, Avrupa'ya ve Kuzey Atlantik'e ulaşmak isteyen gemilerin Afrika'yı dolaşması zorunlu bir hale gelecektir. Cibuti'nin Bab el-Mandeb Boğazı dolayısıyla sahip olduğu stratejik konum bu ülkeyi diğer ülkeler açısından oldukça cazip hale getirmekte. Cibuti dünyanın en işlek kargo gemisi hatlarına yakın olmasının yanı sıra Arap petrol sahalarına yakınlığıyla da jeostratejik konumunu güçlendiren bir yerde bulunuyor aslında. Ticari yük gemilerinin Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan önemli güzergah üzerinde yer alan ülke, küresel stratejik öneminin yanı sıra bölgesinde Etiyopya demiryolu trafiğinin son durak noktası olmasıyla da önem kazanan bir yerde. Kızıldeniz'deki deniz ticareti Afrika boynuzunun militarizasyonunu yani askerileştirmesini etkileyen en önemli faktör aslında. Çünkü dünya ekonomisi için özellikle endüstriyel ekonomiler konusunda deniz ticaretinin en büyük büyüme motorlarından bir tanesi olması söz konusu. Günümüzde Kızıldeniz'in küresel deniz ticaretinin %10'undan fazlasını taşıdığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla Afrika boynuzu jeostratejik olarak Kızıldeniz ticaret yolunun kavşağında yer alıyor ve Cibuti de burada çok önemli bir pozisyonda bulunuyor. Cibuti bir askeri üs cenneti aslında. Cibuti'nin Bab el-Mandeb Boğazı dolayısıyla sahip olduğu az önce bahsetmiş olduğum stratejik konum bu ülkeyi diğer ülkeler açısından çok cazip hale getiriyor. Ve küçük yüz ölçümüne rağmen Cibuti'de günümüzde ABD, Fransa, Çin, İtalya, Almanya, İspanya, Hindistan, Japonya ve Suudi Arabistan gibi çeşitli ülkelerin yabancı askeri üsleri bulunuyor. Cibuti'nin ev sahipliğini yaptığı yabancı askeri üsler ülkenin aslında temel ekonomik gelir kaynağını oluşturuyor. Cibuti'nin yabancı ülkelere askeri üs sağlamasının ilk örneği 2001'de ABD ile söz konusu oluyor. 11 Eylül sonrasında ABD uluslararası terörizmle mücadele kapsamında Orta Doğu'ya yakın bir üs kurma girişiminde bulunacağını Cibuti'ye bildirmişti. Ve bu bağlamda Cibuti Devlet Başkanı Ömer Gülle ABD'nin ihtiyacına karşılık vermiş ve ülke topraklarını kiralayarak karşısına çıkan fırsattan faydalanmıştı. ABD günümüzde bir zamanlar Fransız askeri lejyonuna üs olarak hizmet vermiş olan Camp Lemonnier üssünü kullanıyor. 11 Eylül 2001'den sonra ABD'nin dünya üzerinde stratejik olarak gördüğü çeşitli noktalarda askeri varlığını arttırma girişimleri ön plana çıkmıştı. Ve Cibuti de bu noktalardan bir tanesi haline gelmişti. 2001 sonrası dönemde uluslararası terörizmle mücadelede El-Kaide'nin baş hedef olması ve bu terör örgütünün Cibuti'yi bir köprü olarak kullanıp Yemen ve Somali'ye geçişi söz konusu olunca başta ABD ve Batı'nın Cibuti'ye yerleşmesi daha fazla öne çıkmıştır diyebiliriz. ABD'nin Cibuti'ye 2001'de geldiğinde bu ülkede ne kadar kalacağı aslında bilinmiyordu. Ancak Cibuti'de bulunan üssün stratejik konumu ve Orta Doğu'ya yakınlığı nedeniyle 2014'te ABD ve Cibuti arasında sözleşme yenileniyor. Ve bu yenilemeyle ABD 2034'e kadar Cibuti'de askeri bir üsse sahip olmuş ve aynı zamanda Cibuti ABD ile stratejik bağlarını da güçlendirmişti. 2014'te 10 yıl için toplamda 600 milyon dolara kiralanan bu üs
ABD'nin Afrika'daki en büyük kalıcı askeri üssü. Savaş uçakları, nakliye uçakları, insansız hava araçları bulunan ABD üssünde yaklaşık 4000 Amerikalı asker bulunuyor. Ayrıca ABD'nin drone yani insansız hava aracı üssüne ev sahipliği yapan Chabelle Airfield, Camp Lemonier'in güneybatısında yer alan bir konumda. Bu bağlamda hem Camp Lemonnier hem de Chabelle Airfield, Somali, Yemen ve diğer yakın ülkelerdeki terörle mücadele misyonları için bir sıçrama tahtası fonksiyonunu gösteriyor. ABD, Cibuti'de sahip olduğu bu üssü en az 20 yıl boyunca aktif tutmayı planlıyor. ABD'nin ödediği kiralama bedeli diğer yabancı ülke üslerinin mevcut kiralama ücretlerinden de 2 kat fazla. Çin açısından bakıldığında ise Cibuti, Kuşak Yol girişiminden aldığı fonlarla kıtadaki girişimin ana odak noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ve Kızıldeniz'in girişinde yer alan Cibuti, Kuşak Yol girişiminin denizcilik boyutu ve Çin'in ekonomik çıkarları açısından son derece öneme sahip bir ülke. Cibuti tahminen 10 milyar dolara yakın Kuşak Yol girişimi projelerine de ev sahipliği yapıyor. 2008'de Aden Körfezi korsanlıkla mücadele misyonlarına ilk kez katılan Çin, 2013 yılına kadar Cibuti'de kalıcı bir askeri üs kurma olasılığını tartışıyordu. Ve 2015 yılında Cibuti'de Dolareh çok amaçlı limanın güneybatısında Çinli şirketler tarafından 340 milyon dolar tutarında bir yatırım yapılmıştı. Ve lojistik tesis kurulacağını da Çin bu vesileyle duyurmuştu. Ama Çin'in ilk deniz aşırı askeri üssü olma niteliğini taşıyan bu lojistik tesisin korsanlıkla mücadele, istihbarat toplama, tahliye operasyonlarını yürütme dahil olmak üzere birçok farklı operasyon için kullanılması bekleniyor. Afrika kıtasındaki ilk askeri üssünü ABD'nin de en büyük üssünü barındırdığı Cibuti'de kurma kararını alan Çin, 2017 yılında üssü faaliyete geçiriyor. Yaklaşık 10.000 askeri personelin bulunması planlanan bu üste Çin, 10 yıl için toplamda 200 milyon dolara kira ödüyor. Ancak Çin'in bu kira bedelinin yanında Cibuti'ye yap işlet devlet modeliyle yapmış olduğu demiryolu, liman, organize sanayi bölgeleri ve bankalar için milyarlarca dolar harcaması söz konusu. ABD'nin Camp Lemonnier üssünden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çin'in ilk deniz aşırı askeri üssü, geniş yeraltı depolama alanının yanı sıra yakıt, mühimmat ve ekipman depolama alanlarına da sahip. Çin'in inşa ettiği bu üssün temel amacı bölgeden geçen Çin donanma gemilerine destek olmak. Aynı zamanda Cibuti'deki tesis, Çin ihracatının geçtiği bölgesel deniz ticaret yollarını korumayı amaçlıyor. Cibuti'nin ekonomik gelirlerinin büyük kısmının askeri üslerden kaynaklı kira gelirleri ve liman gelirleri olduğu düşünüldüğünde altyapı ve kapasite artırımına yönelik Çin yatırımları Cibuti'deki ekonomik yapılandırmaya olumlu bir etki ediyor. Ama bununla beraber Çin'in Cibuti'ye vermiş olduğu kredilerin Cibuti'nin geri ödeyebileceğinden çok daha fazla olması Cibuti'yi Çin'e çok daha fazla bağımlı hale getirmesine sebep oluyor. Bu nedenle Cibuti'nin dış kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasına oranı IMF'nin ön bulgularına göre 2016'da %85 iken 2018'de %104'e yükseliyor. Böylesi bir durumda Cibuti'nin Çin'e hayır deme imkanı mümkün gözükmüyor. Rusya Cibuti'de bir üs kurmayı istiyordu ama bu hayal gerçekleşmedi. Cibuti'de askeri üs kurma girişimine yönelik isteğini Cibuti'ye ileten Rusya'nın bu talebi 2014'te ABD'nin Cibuti'ye baskıları nedeniyle reddedilmişti. Ve sonrasında Somali'ye bağlı olan Somaliland, Eritre ve Sudan'a yönelik bu arayışını artıran Rusya, aynı zamanda kendi küresel güç statüsünü inşa etmek için Kızıldeniz'de Çin, Fransa ve ABD ile deniz rekabetine girme girişiminde bulunması oldukça yüksek bir ihtimalle. Bunu gerçekleştirmek için Rusya'nın hedeflerinden bir tanesi Cibuti'nin uzun süredir rakip devleti ve komşusu olan Eritre'de bir askeri üs ve deniz limanı kurmak olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar Cibuti'de tek ve daimi askeri varlığı olan ülkeydi Fransa. Ve Fransa günümüzde bu varlığı beraberinde 10'a yakın ülkeyle paylaşıyor. Fransa 1500 askeri personelle müşterek karargahını Cibuti'de bulunduruyor. ABD ve Japonya üsleri gibi hemen Cibuti Uluslararası Havaalanı'na bitişik bir Fransız askeri üssü mevcut. Ve bu üste Fransa'nın Cibuti'deki üssünde nakliye uçakları, savaş jetleri ve helikopterler yer alıyor. Ama Fransa'nın Cibuti'de askeri üsleri bulunan diğer ülkelerden farklı olduğunu söylememiz şart. Cibuti'nin 1977'de bağımsızlığını kazanmasından önce de Fransa'nın bu ülkede askeri varlığının bulunması söz konusuydu. Cibuti zaten geçmişte Fransa'nın Doğu Afrika'daki önemli bir sömürgesi konumundaydı ve bu topraklarda Fransız etkisi geçmişten bu yana oldukça etkiliydi. Dolayısıyla Fransa'nın Cibuti'deki varlığının temelleri şu an için güçlü gözüküyor ama gelecekte ne olacağını bekleyip hepimizin görmesi gerekiyor.
Fransa için Cibuti çok stratejik bir konumda. ABD ve Çin gibi diğer ülkelerle birlikte en büyük deniz aşırı askeri üssünü burada bulunduran Fransa, uzun yıllardır Cibuti'de varlığını çeşitli anlaşmalarla devam ettiriyor. Fransa'nın Batı Afrika sömürgelerinde olduğu gibi Cibuti'de de bazı yozlaşmalar yaşanıyor ve süreç Batı Afrika'dakine benzerlikler taşıyor. Mesela en son Gabon'da yaşanan gelişmelere baktığımızda Bongo ailesinin 56 yıldır yönetimde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Cibuti'de Ömer Guleh ve amcası Abdidon 1977'den beri yani 46 yıldır iktidarlarını devam ettiriyorlar. Ama yine de bu konuda net bir ifade kullanmak çok mümkün gözükmüyor. Bunu bize şu aşamada mevcut uluslararası sistemin yapısı ve bölgede ortaya çıkabilecek gelişmeler gösterecek tabii ki. Ama mevcut duruma bakıldığında Cibuti'nin de bu tür potansiyel tehditlerle karşı karşıya olması elbette kaçınılmaz gözüküyor. Bu bölge son dönemde ciddi şekilde hareketli. Özellikle Afrika boynuzu bölgesi. Daha küçük anlamda Etiyopya, Somali, Cibuti ve Eritre'den oluşan bu Afrika boynuzundan Etiyopya ile başlamamız gerekirse denize çıkışı olmayan bir ülkeden bahsettiğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Ve bu ülke ürünlerini uluslararası pazarlara dağıtabilmek için Cibuti'ye ciddi anlamda bağımlı durumda. Ve Cibuti limanlarını kullanmak zorunda diyebiliriz. Aynı Etiyopya, Cibuti'ye her yıl en az 300 milyon dolar ödeme gerçekleştiriyor. Dolayısıyla herhangi bir devlet için bu durum çok kabul edilebilir bir durum değil. Etiyopya da bu nedenle Cibuti'ye bağımlılığını azaltmak istiyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Etiyopya'da denize çıkış konusunda bir toprak kazanımı söylemi ortaya atılmıştı. Ve bu durumda Cibuti ciddi rahatsızlık duyarak askerlerini teyakkuza geçirmişti. Ayrıca Somali'de, Somaliland eyaletinde bulunan Berbera Limanı Etiyopya için de oldukça dikkat çekici bir konumda. Cibuti'ye alternatif olması açısından bu bölgeyle ilişkilerini geliştirmek isteyen Etiyopya, Somaliland'la ilişkilerini geliştirme gayreti içerisinde. Ama son dönemde Somali'nin kuzey bölgesinde yaşanan Las Anod çatışmaları dolayısıyla Somaliland bölgesinde bulunan Berbera Limanı'nın faaliyetlerinde azalmalar yaşanmasına sebep oluyor diyebiliriz. Hatta bu limanın kapasitesinin %25 altında çalıştığı da iddialar arasında yer alıyor. Tabi bu durumun bir de Somali Federal Hükümeti ile ilgisinin olması da mümkün gözüküyor. Mogadishu'daki hükümeti bypass ederek Etiyopya'nın Somaliland'la direkt olarak ilişkiler kurması iki ülke arasında sorunlu konulara bir yenisini de ekleyebilir. Afrika ile ilgili yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmek için GZT'yi takip etmeyi unutmayın. Bugün Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden bir tanesi ama bir o kadar da küçük olan Cibuti'den bahsedeceğim size. Cibuti, Afrika boynuzunda yer alan en küçük ülke. Aynı zamanda bir o kadar da stratejik öneme sahip olan bir ülke. Bugün size Cibuti neden önemli bunu anlatacağım. Ben Tunç Demirtaş, 10-10 başlıyor.